Ayrı ayrı olarak STK'lara, devlet politikası olarak ya da akademisyenlere bu alanlara vereceğiniz tavsiyeler nedir? Yani bu anlamda yapabilecek şeyler olarak önerileriniz nelerdir? Ya ben şunu düşünüyorum, açık konuşalım. Şu bağlamda bir önerim yok. Şuna inanıyorum ben. Self oryantalist bakış açımızı değiştirdiğimiz anda çok daha zengin, çok daha yaratıcı çözümler üretebiliriz. Bu bakış açısını bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu bakış açısı aynı zamanda Türkiye'ye göç eden insanları ötekileştirme ve bu konuda ortaya çıkan problem alanlarını çatışmaya dönüştürmeme konusundaki ve bir arada yaşama kültürünü geliştirme konusundaki yepyeni ufukları bize açacağını düşünüyorum. Ama her şeyden önce bu ötekileştirici, diğerini insan olma bağlamında daha aşağıda gören veya yeni geleni, sonradan geleni anlama konusunda nasıl bir çaba sarf edeceğini bilememe durumu bizim temel problemimiz. Biz bunu aştığımız anda, bu alanda özellikle çalışanlar açısından söylüyorum, bilgimizi, farkındalığımızı arttırdığımız anda çok daha yaratıcı çözümler üretebiliriz diye düşünüyorum. Self oryantalizm terimini biraz daha açabilir misin? Oryantalizm dediğimizde işte şarkiyatçılık dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Bunun iki anlamı var aslında. Bir bilim dalıdır. Şimdi her ne kadar adı geçmiyor olsa bile. Batı'nın sözlü ve yazılı kültürü olan, bir medeniyeti olan, devleti olan Batı dışı toplumları anlamak ve açıklamak üzere ürettiği bir bilim dalı. Neden? Çünkü şöyle bakar meseleye. Temelinde de zihniyet bağlamındaki oryantalizm vardır. Şuna bakar, evrimsel süreçte Batı, evrimsel gelişimi tamamlama demeyeyim de en yüksek yerindedir. Hani devam eder ya o evrimsel gelişim. En ileride olan Batı'dır. Batı dışı toplumlar ondan daha aşağıdadır. Dolayısıyla onu inceleyecek olan bilim dalı da Batı Avrupa toplumlarını inceleyecek bilim dalından farklı olmalıdır. Bu kadar basit. Fizik, kimya gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla oryantalizm dediğimizde temel olarak şunu anlıyoruz. Batı dışı toplumları insan olma bağlamında, kültür bağlamında, medeniyet bağlamında ontolojik olarak aşağıda gören bir bakış açısından bahsediyoruz. Self oryantalizm dediğimizde ise anladığımız şey şu, Batı'nın bu bakış açısını kendimize yöneltiyoruz. Batı evrimsel olarak bizden ileride, biz ondan neyiz? Gerideyiz. Dolayısıyla Batı'nın bakış açısıyla kendimize bakıyoruz. Bu ne demek anlamına geliyor? Kendi kültürümüzü, kendi toplumumuzu, kendi tarihimizi yanlış bir perspektiften değerlendiriyoruz ve tamamen yanlış okuyoruz anlamına geliyor. Bu ne için geçerli? Bilimde de geçerli, işte toplumsal örgütlenmede de geçerli, gündelik hayatta da geçerli, işte ne bileyim giyimde kuşamda da geçerli. Bir çocuğun başını okşama sürecinde de geçerli. Her alanda geçerli. Ama özellikle ben hani belki bilimsel bağlamda baktığımızda kendi toplumumuzu değerlendirirken self oryantalist bir bakış açısıyla baktığımızı düşünüyorum. Yani Batı bizi nasıl böyle hani bir alt varlık inceleme nesnesi haline getirdiyse biz de kendimizi Batı'nın gözüyle bir alt varlık olarak incelemek gibi bir derdimiz var. Yani bu gerçekten ciddi bir sıkıntı ve yaptığımız bütün çalışmalarda ya çok tipik bir örnek söyleyeyim. Bakın Batı'da ne oluyor? Batı bile bunu Batı böyle yapmış dediğiniz anda self oryantalistinizdir. Ya da ben çocukluğumdan bir self oryantalizm şeyi söyleyeyim. Aydın'da bizim köyün orada bir Afrodisyas diye bir antik kent var. Bol bol turist otobüsleri geçerdi. Turist otobüsleri geçtiğinde onlara hayranlıkla bakar ve el sallamak için çaba gösterirdi. El sallardık ve onlar bize el salladığında kendimizi çok mutlu hissederdik mesela. O içselleştirilmiş bir self oryantalizmdir. Aslında yani kendimizi onların gözünden bakarak bakıyoruz yani hani. Onun gözünden bakıyorsun, bir de onun gözünden bakarken kendi toplumunu ve kültürünü aşağıda olarak bakıyorsun. Evet. Anlatabildim mi? Şöyle bir şey, Batı'nın kültürel standartlarını, tamam mı? Batı'nın bütün standartlarını olması gereken olarak kabul ediyorsun. Evet. Ve sen bu olmadığın için kendini Batı'dan aşağı kabul ediyorsun. Evet. Bu ne demek oluyor aynı zamanda?
kendi tarihine de yanlış bakıyorsun demek oluyor. Kendi kültürüne de yanlış bakıyorsun. Kendi diline de yanlış bakıyorsun. Kendi insanına da yanlış bakıyorsun demek oluyor. Pergelenin hani bir ucu deniyor ya. O ucun çizdiği çember yanlış yeri gösteriyor aslında. Evet. Esas sıkıntı orada. Doğru yere koyamıyoruz. Mesele bu.